Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri ve değerli izleyicileri. Bugün rotamızı Güney Amerika'nın kuzey ucuna, zıtlıkların ve eşsiz güzelliklerin ülkesi Venezuela'ya çeviriyoruz. Karayip Denizi'nin ılık sularından En Dağları'nın karlı zirvelerine, uçsuz bucaksız yağmur ormanlarından savanlara kadar uzanan bu eşsiz coğrafya nefes kesici bir tablo sunmaktadır. Dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalesi'nin bulutların arasından dökülen gümüşü suları, zamanın ve yerçekiminin kurallarını hiçe sayarcasına aşağı süzülürken, bu toprakların nedenli olağanüstü bir potansiyele sahip olduğunu fısıldamaktadır. Burası, doğanın en cömert davrandığı, dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ancak aynı zamanda modern tarihin en karmaşık ekonomik ve politik krizlerinden birini yaşayan Venezuela'dır. Böylesine zengin bir doğanın bağrında insanlığın karşılaştığı en çetin hayatta kalma mücadelelerinden birinin yaşanması akıllara şu soruyu getirmektedir. Toprağın altı da üstü de eşsiz servetlerle dolu bir coğrafyada tarihin en derin çelişkileri nasıl aynı anda var olabilir? Bu devasa çelişkinin kökenlerini anlamak için ülkenin yalnızca bugününe değil, coğrafyasının kaderini nasıl şekillendirdiğine, halkının ruhunu yansıtan kültürel dokusuna ve toprağın derinliklerinde yatan o kara altının lanetine doğru derin bir yolculuğa çıkmak gerekmektedir. Coğrafyanın, iklimin ve insan iradesinin bu amansız dansı, Venezuela'nın en gizemli sırlarını keşfetmek için bir kapı aralamaktadır. Bu gizemli ve büyüleyici yolculuğa daha derinlemesine dalmadan önce, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Desteğiniz bu eşsiz coğrafyaları sizlerle birlikte keşfetmeye devam etmemiz için bize büyük bir güç veriyor. Hazırsanız yolculuğumuza başlayalım. Venezuela, arazi yapısı gereği tek bir ülke sınırları içinde adeta iki farklı ekonomik ve sosyal dünya barındırmaktadır. Kuzeyde, Karayip Denizi boyunca uzanan kıyı şeridi düz, erişilebilir ve yoğun bir şekilde şehirleşmiştir. Ülkenin limanları, endüstriyel tesisleri, hizmet sektörü ve nüfusun çok büyük bir kısmı bu bölgede toplanmıştır. 2026 yılı itibarıyla yaklaşık 28 milyon 633 bin 711 kişilik nüfusuyla bu ülke, hayatta kalma mücadelesiyle yaşama sevincinin iç içe geçtiği dinamik bir demografiye sahiptir. Ülkenin son yıllardaki nüfus projeksiyonları incelendiğinde 2023 yılında 28 milyon 300 bin 506 olan nüfusun %0,31'lik bir artışla kilometre kareye 32 kişi düştüğü ve küresel sıralamada 54. olduğu görülmektedir. 2024 yılında bu sayı 28 milyon 405 bin 543'e çıkmış, 2025 yılında ise %0,39'luk artışla 28 milyon 516 bin 896'ya ulaşarak 53. sıraya yükselmiştir. Nüfusun yaş ortalamasının 29,5 olduğu bu genç toplum, %100'e yaklaşan bir kentsel nüfus oranına sahiptir. Ancak yüz güneye çevrildiğinde bambaşka bir gerçeklik başlar. Güney Venezuela, yoğun yağmur ormanları, devasa nehir sistemleri, efsanevi Masa Dağları ve sarp arazilerle domine edilmiştir. Bu bölge, muazzam su kaynaklarına, madenlere ve enerji potansiyeline sahip olmasına rağmen sınırlı yol ağları ve zorlu erişim koşulları nedeniyle gelişimin son derece yavaş ilerlediği bir izolasyon alanıdır. İnsanları ve malları bu iki bölge arasında taşımanın maliyetli ve zor olması, ülkenin kaderinde kasıtlı olmayan topografyanın dayattığı derin bir bölünmüşlük yaratmıştır. Bununla birlikte ülkenin haritadaki yeri onu yalnızca yerel bir aktör olmaktan çıkarıp küresel çapta stratejik bir süper güce dönüştürme potansiyeli taşımaktadır. Karayip nakliye rotalarına, Amerika Birleşik Devletleri Körfezi'ne ve Panama kanalına olan yakınlığı, dünyanın en büyük petrol rezervleriyle birleştiğinde ortaya eşsiz bir jeopolitik tablo çıkmaktadır. Bu stratejik konum ve coğrafi zıtlıklar, ülkenin batısında her gece tekrarlanan doğanın en görkemli ışık gösterilerinden birine zemin hazırlamaktadır. Coğrafyanın bu topraklara bahşettiği en çarpıcı vizyonlardan biri, ülkenin batısında Maracaibo Gölü'nün üzerinde sahnelenen doğaüstü bir gösteridir. Catatumbo Nehri'nin göle döküldüğü bataklık alanın üzerinde yılın 140 ila 160 gecesi boyunca aralıksız bir şimşek fırtınası yaşanır. Bari yerli halkının dilinde gök gürültüsü evi anlamına gelen Catatumbo, günde yaklaşık 9 saat boyunca, dakikada 16 ila 40 şimşek çakmasıyla gökyüzünü aydınlatır.
Kilometre kare başına düşen 250 şimşek ile burası, dünya üzerinde en yüksek şimşek yoğunluğuna sahip noktadır ve bu benzersiz doğa olayı Guinness Dünya Rekorlarına girmiştir. Bu bitmeyen fırtınanın kökeni, etrafı 3 koldan Ant Dağları, Perija Dağları ve Merida Sıra Dağları ile çevrili olan bataklık ovalardaki meteorolojik bir anomaliye dayanmaktadır. Gölden ve bataklıklardan esen sıcak ve nemli rüzgarlar, dağların soğuk yamaçlarına çarptığında büyük bir kararsızlık yaşanır ve bu durum muazzam bir elektrik yükü açığa çıkarır. Yaz aylarında bu şimşekler yağmursuz, kuru şimşek olarak da görülebilir. Bilim insanları yıllarca bu doğa olayının gizemini çözmeye çalışmış. 1991 yılında araştırmacı Andrei Zavrotsky, havadaki soğuk ve sıcak akımların çarpışmasının yanı sıra yer altındaki uranyum yataklarının bu duruma sebep olabileceği teorisini öne sürmüştür. Daha sonraki yıllarda bataklıklardan ve yerel petrol yataklarından yükselen metan gazının fırtınayı beslediği düşünülmüş, ancak en güçlü açıklama Karayip Alçak Seviye Jeti ve El Niño gibi atmosferik akımların bu benzersiz topografya ile girdiği etkileşim olmuştur. Bu şimşekler öylesine parlaktır ki sömürge döneminden bu yana gemiciler tarafından bir deniz feneri gibi kullanılmış ve Maracaibo Feneri ile Aziz Anthony'nin fenerleri olarak anılmıştır. Hatta bu doğa harikası yöre halkının kültürel kimliğine o kadar derinden işlemiştir ki Zulia eyaletinin bayrağında ve marşında gururla yer almaktadır. Ancak 2010 yılında şiddetli bir kuraklık nedeniyle şimşeklerin Ocak ayından Mart ayına kadar tamamen durması, bu ebedi fırtınanın kalıcı olarak söndüğü korkusunu yaratmış, doğanın ne kadar kırılgan olabileceğini bir kez daha hatırlatmıştır. Doğanın bu öfkeli fırtınalarının ötesinde ülkenin iç kesimlerindeki engin savanalarda bambaşka bir doğa ve insan mücadelesi yatmaktadır. Kuzeyin ışıklarından ve dağların fırtınalarından güneye, Kolombiya ve Venezuela sınırını aşan devasa ovalara, yani Llanos bölgesine inildiğinde doğanın ritminin insanın ritmiyle nasıl bütünleştiğine şahit olunur. Burası asırlardır vahşi doğayla iç içe yaşayan Güney Amerika'nın cesur sığır çobanları olan Llaneroların evidir. Llanero kültürü 500 yıllık bir tarihe ve olağanüstü zorlu bir yaşam mücadelesine dayanmaktadır. Savanadaki yaşam şartları kelimenin tam anlamıyla acımasızdır. 6 ay süren kış mevsiminde ovaları devasa seller basar. Cesur Llanerolar sürülerini hayatta tutabilmek için böcekler ve balıklarla kaynayan taşkın nehirleri aşarak atlarını kuru topraklara sürmek zorundadır. Yaz geldiğinde ise boğucu, nefes kesen bir sıcaklık ovayı esir alır ve araziler kavrulur. Bu çetin şartlarda hayatta kalmak, insanın sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini düşündürmektedir. Böylesine sert doğa koşulları yalnızca dayanıklı bir insan tipi yaratmakla kalmamış, aynı zamanda Venezuela'nın ulusal kimliğinin en önemli parçalarından biri olan efsanevi joropo müziğini de doğurmuştur. Joropo, yerli, Afrika ve İspanyol geleneklerinin kusursuz bir harmanıdır. Sömürge döneminde köleleştirilmiş yerli ve Afrikalı halklar, İspanyol efendilerinin malikanelerinde yaptıkları valsleri gizlice izlemiş ve bu hareketleri abartarak onlarla alay eden yepyeni bir dans yaratmışlardır. Başlangıçta bir direniş ve isyan formu olarak doğan joropo, zamanla tüm ulusun ortak coşkusu, hatta ulusal dans haline gelmiştir. Joropo müziği doğrudan doğadan ilham alır. Çalınan enstrümanların akor şekillerine tapir, ördek veya köpek gibi hayvanların ayak izlerinin adları verilmiştir. Şarkı sözleri ise savananın florasını, faunasını ve Llaneroların günlük yaşamını anlatan derin şiirlerdir. Ancak bugün bu miras büyük bir tehlike altındadır. Genç nesillerin geleneksel yaşam tarzını reddetmesi ve küreselleşmenin etkisi bu benzersiz kültürün yavaş yavaş silinmesi riskini doğurmaktadır. Llaneroların sığır güderken söyledikleri, doğayla ve hayvanlarla iletişim kurdukları çalışma şarkıları, geçmişin bilgeliğini geleceğe taşımak için yaşatılmaya çalışılan son kalelerden biridir. Ovaların bu eşsiz ezgileri rüzgarla savrulurken doğuya, nehirlerin efendilerine doğru yapılan bir yolculuk, suyla bütünleşmiş bambaşka bir yaşam formunu gözler önüne sermektedir.
Ovalardan doğuya devasa Orinoco Nehri'nin Atlas Okyanusu ile kucaklaştığı deltaya doğru ilerlendiğinde suyun kelimenin tam anlamıyla hayatın kendisi olduğu bir dünyaya adım atılır. Burası adları kendi dillerinde Kano insanları anlamına gelen Varao yerlilerinin binlerce yıllık anavatanıdır. Yaklaşık 30 bin nüfuslu bu yerli topluluk, yılanlar, akrepler ve adam boyu çamurla kaplı, sürekli su baskınlarına uğrayan bu zorlu sulak alanlarda yaşamanın eşsiz bir yolunu bulmuştur. Varaoların inancına göre onlar binlerce yıl önce tek bir ağaç gövdesinden oyulmuş küçük bir kayıkla gökten inen ilkel bir avcının soyundan gelmektedirler. Bu nedenle kano yapımı onlar için sadece bir ulaşım aracı üretmek değil, aynı zamanda kutsal bir mirası yaşatmaktır. Tek bir ağaç gövdesini oyup, içini yakarak sağlamlaştırdıkları kanolarıyla nehrin üzerinde sessizce süzülürler. Nehrin üzerinde, suyun yüzeyinde asılıymış gibi duran ahşap kazıklar üzerine inşa ettikleri evlerde komünal bir yaşam sürerler. Bu evler Hisabanoko adını verdikleri yemek yeri, Hanoko adını verdikleri hamak yeri ve Naibomanoko denilen kadınlara özel alan olarak üçe ayrılır. Varaoların sosyal ve dini yapıları son derece karmaşıktır. Hastalıkları iyileştiren veya ruhlarla iletişim kuran şamanlar toplumun temel direğidir. Bahanarotu adı verilen şamanlar okları ve ruhları kontrol ederken, Visiratu şamanları ataların ruhlarıyla arabuluculuk yapar. Geleneksel beslenmeleri balıkçılığa ve nehir deltalarındaki palmiye nişastası ile meyvelerin toplanmasına dayanır. Varao çocukları yürümeyi öğrenmeden önce kürek çekmeyi öğrenirler. Ancak günümüzde bu izole yaşam, dış dünyanın acımasız tehditleri altındadır. Madencilik faaliyetleri ve petrol kirliliği Orinoco'yu zehirlemekte, balıkların yerine hastalık getirmektedir. Siyasi ve ekonomik istikrarsızlıklar Varaoları kendi kaderlerine terk etmiştir. Nehirde kürek çeken bir Varao'nun sessizliğindeki doğa ile kurulan o kadim bağ, yağmur ormanlarının derinliklerinde yaşayan diğer canlı türlerinin yaşam savaşıyla benzer bir yankı uyandırmaktadır. Venezuela, dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin 10 mega çeşitlilik ülkesinden biridir. Bu topraklar yalnızca insan kültürleriyle değil, barındırdığı yaban hayatıyla da nefes kesicidir. Ülke genelinde yaklaşık 8 bin endemik tür bulunmaktadır. Başkent Caracas'ın gökdelenlerle dolu gökyüzünde rengarenk makal papağanlarının uçuşu beton yığınları arasındaki en güzel tezatlardan biridir. Ancak asıl zenginlik Amazon havzasının derinliklerinde yatmaktadır. Ülke 1416 kuş türüne ev sahipliği yapar ve bunların 45'i dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmaz. Ayrıca 351 memeli, 341 sürüngen, 315 amfibi bu eşsiz ekosistemde yaşamını sürdürmektedir. Devasa Orinoco timsahları, zekasıyla efsanelere konu olan pembe nehir yunusları, tapirler ve zehirli ok kurbağaları bu suların sessiz bekçileridir. Tüm bu büyüleyici güzelliklere rağmen ekosistem, ormansızlaşma ve yasa dışı altın madenciliği nedeniyle büyük bir tehlike altındadır. Bir kültürü anlamanın en kesin yollarından biri onun mutfağının derinliklerine inmektir. Venezuela mutfağı, yerli halkların kadim bilgelikleri, İspanyol ve Afrika etkilerinin aynı tencerede kaynadığı eşsiz bir sentezdir. Bu mutfağın mutlak hakimi Mısır'dır. Arepa, Venezuela'nın günlük ekmeğidir. Venezuela'da yaygın bir deyişe göre bir bebek koltuğunun altında bir arepa ile doğar. İçine konulan malzemeye göre pelua, gatira veya reina pepiada adını alır. Milli yemek pabellon criollo, didiklenmiş sığır eti, siyah fasulye, beyaz pirinç ve kızarmış muzdan oluşur. İçindeki her malzeme farklı bir kökeni temsil eder. Noel'in vazgeçilmezi ise hallacadır. Muz yapraklarına sarılarak buharda pişirilen bu lezzet, aile bağlarının ve sevginin sembolüdür. Mutfaktaki bu estetik ve özen, toplumun güzelliğe olan tutkusunun bir yansımasıdır. Venezuela dendiğinde küresel çapta akla gelen ilk imgelerden biri de uluslararası güzellik yarışmalarında elde edilen kırılması güç rekorlardır. Ülke, tarihinde 7 kez Miss Universe, sayısız Miss World ve Miss International tacını kazanarak dünyanın en güzel kadınlarının ülkesi olarak kendine has, devasa bir kültürel mit yaratmıştır.
2013 yılında Miss Universe ve Miss Earth unvanlarını aynı anda elinde tutan tek ülke olma unvanını elde eden Venezuela. Aynı zamanda 2008 ve 2009 yıllarında üst üste Miss Universe tacını kazanarak tarihte eşi görülmemiş bir başarıya imza atmıştır. Ancak bu yarışmalar basit birer podyum şovunun çok ötesinde toplumun psikolojik yapısını, siyasete bakışını ve yoksulluktan kaçış umutlarını yansıtan derin bir sosyolojik olgudur. 20. yüzyılın ortalarında petrol patlamasıyla Latin Amerika'nın en zengin ülkesine dönüşen Venezuela'da ihtişam ve güzellik ulusun ilerleme, modernite ve güç hedeflerinin mutlak sembolü haline gelmiştir. Miss Venezuela yarışması 90'lı yıllarda sokaklarda hayatı durdurur, adeta ulusal bir bayram niteliği taşırdı. Güzellik kraliçeleri öylesine güçlü figürler haline gelmiştir ki, 1981 Miss Universe kraliçesi Irene Saez siyasete atılmış, Caracas'ın Chachao bölgesinde belediye başkanlığı, Margarita adasında valilik yapmış, hatta 1998 yılında Hugo Chávez'e karşı devlet başkanlığı için yarışmıştır. En ağır ekonomik krizlerin ortasında bile güzellik okullarının kapıları kapanmamış, gecekondu mahallelerinde büyüyen genç kızlar için bu taç, yoksulluktan kurtulmanın en kestirme yolu olarak görülmeye devam etmiştir. Ülkeyi yönetenler, zaman zaman bu ulusal coşkuyu dikkatleri ekonomik çöküşten uzaklaştırmak için stratejik bir perde olarak bile kullanmıştır. Güzellik ve petrol. Bu iki kavram Venezuela halkının zihninde 10 yıllar boyunca zenginlik ve küresel itibar ile eşleşmiş, ancak petrolün getirdiği zenginlik zamanla bir lanete dönüşmüştür. Doğa bu topraklara cömert davranırken toprağın altına gizlediği eşsiz servet zamanla ülkenin kaderini belirleyen bir kara büyüye dönüşmüştür. Dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip olan ülke, 100 yıl boyunca bu zenginliğin baş döndürücü yükselişini ve ardından gelen yıkıcı düşüşünü deneyimlemiştir. 70'li yıllardaki küresel petrol krizi sırasında fiyatların 4 katına çıkmasıyla Venezuela rüya dönemine girmiştir. Ancak bu dönemde endüstrinin millileştirilmesi, kamu ve özel çıkarların birbirine karışmasına neden olmuş, devasa yolsuzlukların önünü açmıştır. Tarım ve sanayi büyük ölçüde ihmal edilmiş, tüm ekonomi petrolün uluslararası fiyatlarına bağımlı hale gelmiştir. Bu yapısal dengesizlik, zenginlik ile yoksulluk arasında inanılmaz bir uçurum yaratmıştır. 2026 yılına gelindiğinde halk hiperenflasyon ve temel gıda kıtlığı gibi trajedilerle boğuşur hale gelmiştir. Ekonomik çöküş öylesine derinleşmiştir ki 8 milyon insan hayatta kalabilmek için evlerini terk etmiştir. 2026 yılı için enflasyonun %682'ye ulaşması beklenirken, ülke tarihinin en karanlık dönemlerinden birini yaşamaktadır. 3 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşen Mutlak Kararlılık Operasyonu ise ülkenin kaderinde yeni bir sayfa açmıştır. Özel kuvvetlerin katıldığı bu gece yarısı operasyonunda 40 kişi hayatını kaybetmiş ve devlet başkanı Nicolás Maduro ele geçirilmiştir. Geçici başkan olarak Delcy Rodríguez yemin etmiş, sokaklarda olağanüstü hal ilan edilmiştir. Petrol ambargolarının gevşetilmesiyle ihracat artsa da halkın alım gücü buharlaşmaya devam etmektedir. Tüm bu sarsıntılara rağmen Venezuela insanının ruhu Catatumbo'nun şimşekleri kadar parlaktır. Maracaibo'nun karanlık suları üzerindeki fener efsanelerinde, Caracas sokaklarında çalınan 4 telli gitarın notasında bu direnişi görebilirsiniz. Güzelliklerin ve trajedilerin aynı anda var olduğu bu ülke tüm insanlık için bir ders niteliğindedir. Sizce Venezuela'nın gerçek serveti yerin altındaki petrol mü, yoksa en zor şartlarda bile arepasını paylaşmayı bilen dirençli insanları mı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Eğer anlattıklarımız hoşunuza gittiyse ve bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeniz ve abone olmanız bizim için çok değerli. Bir sonraki durakta görüşmek üzere.